Hayata gerçek anlam veren şey nedir? Sevgili kardeşlerim, bugün çok önemli bir sorunun üzerinde duracağız. İnsan hayatına gerçek anlamı veren şey nedir? Bir insan düşünün. Dünyada istediği her şeye ulaşmış. Malı var, imkanı var, çevresi var. Gezmiş, görmüş, yemiş, içmiş. Herkesin özendiği bir hayat yaşamış. Dışarıdan bakınca ne güzel hayat dedirtecek her şeye sahip olmuş. Ama işin sonunda Allah'ın huzuruna iman olmadan çıktığında bütün o yaşadıkları bir anda anlamını kaybediyor. Çünkü dünya hayatının zevki ahiret gerçeğinin karşısında çok kısa ve çok zayıf kalıyor. İşte bize verilen mesaj çok açık. Hayatı anlamlı kılan şey sadece mal değildir, servet değildir, şöhret değildir, insanların seni alkışlaması değildir. Çok gezmek, çok kazanmak, çok tanınmak da tek başına hayatı değerli yapmaz. Hayata asıl anlamı veren şey Allah'a iman etmek, onun rızasına uygun yaşamak, ibadetle bağını korumak, duyduğun hakikate teslim olmak ve güzel ahlakla bunu hayata taşımaktır. Kur'an bize sürekli düşünmeyi öğretir. Allah Teala bize çok basit gibi görünen şeyler üzerinden derin sorular sorar. Mesela toprağa attığımız bir tohumu düşünelim. Aynı toprak, aynı su, aynı güneş ama bir yerden tatlı bir karpuz çıkar, bir yerden acı bir biber çıkar. Bir yerden domates, bir yerden salatalık, bir yerden bambaşka bir ürün çıkar. Peki bunu gerçekten biz mi yapıyoruz? Biz tohumu toprağa bırakıyoruz, suyunu veriyoruz, emek ediyoruz. Ama o tohumun canlanmasını, kök salmasını, filizlenmesini, meyveye dönüşmesini sağlayan kimdir? Elbette Allah'tır. Bazen insan bütün sebeplere sarılır. Tohum alır, gübre alır, tarlasını sürer, sular, bekler ama ürün alamaz. Demek ki sebep önemlidir ama sonucu yaratan Allah'tır. Bir de içtiğimiz suyu düşünelim. Bulutlardan inen yağmur toprağa hayat veriyor. İnsanlar teknolojiyle deniz suyunu arıtmak için büyük çaba harcıyor. Büyük masraflar yapıyor. Ama Allah'ın gökten indirdiği su canlılar için rahmet oluyor. Bir nefes alıyoruz, sonra o nefesi dışarı veriyoruz. Bunu bile kendi gücümüzle yapmıyoruz. Eğer Allah izin vermese insan tek bir nefesi bile kontrol edemez. Vücudumuzda küçücük bir damar zarar görse elimiz tutmaz, gözümüz görmez, ayağımız yürümez hale gelebilir. O yüzden insan önce şunu bilmeli. Sahip olduğum her şey bana emanet. Bedenim, nefesim, aklım, ailem, rızkım, sağlığım hepsi Allah'ın ikramı. Bu bilinç insana şükür öğretir. Şükür ise hayatı sıradanlıktan çıkarıp ibadete dönüştürür. Kardeşlerim, Kur'an'ı okumak büyük bir nimettir. Ama Kur'an sadece sesle okunup geçilecek bir kitap değildir. Onu anlamaya çalışmak, üzerinde düşünmek, hayatımıza taşımak gerekir. İnsanlar Allah'ın kitabını okumak ve anlamak için bir araya geldiklerinde oraya huzur iner. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları çevreler ve Allah kendi katında o kullarını anar. Bu ne büyük bir şereftir. Düşünün, dünyada bir makam sahibinin bizi anması hoşumuza gider. Bir insan bizi övse mutlu oluruz. Peki ya Allah'ın kulunu anması, Allah'ın kulundan razı olması bundan daha büyük bir değer olabilir mi? İşte hayatı anlamlandıran şeylerden biri budur. Allah'ın kitabıyla bağ kurmak. Kur'an'ı sadece duvarda asılı duran, sadece özel günlerde okunan bir kitap gibi değil, hayatımıza yön veren bir rehber olarak görmek. Bu noktada Abdullah bin Mesud'un hayatı bize çok şey anlatır. O dış görünüş olarak güçlü kuvvetli biri değildi. Zayıf bir bedeni, ince bacakları vardı. İnsan ölçüsüne göre belki gösterişli görünmüyordu. Ama imanındaki güç bambaşkaydı. Mekke'de
Müslümanların zor zamanlar yaşadığı dönemde Kur'an'ı açıktan okumak çok büyük cesaret istiyordu. Rahman suresinin ayetleri indiğinde bu hakikati Kabe'de açıktan okumak isteyenlerden biri Abdullah bin Mesud oldu. Arkadaşları ona sen zayıfsın, sana zarar verirler, dayanamazsın dediler. Ama o geri adım atmadı. Gitti ve Kur'an'ı okumaya başladı. Müşrikler onun sesini duyunca üzerine saldırdılar. Onu dövdüler, bayıltacak hale getirdiler. Kendine geldiğinde arkadaşları ona sana demedik mi dediler. Ama o isterseniz yarın yine gider okurum diyecek kadar güçlü bir imana sahipti. İşte dışarıdan zayıf görünen bir bedenin içinde dağlardan ağır bir iman vardı. Yıllar sonra Abdullah bin Mesud'un ince bacakları üzerinden sahabe arasında bir şakalaşma olduğunda Peygamber Efendimiz onların bu sözünü duydu. Ve Abdullah'ın Allah'ın katındaki değerinin insanların dış görünüşle ölçtüğü değerden çok daha büyük olduğunu bildirdi. Buradan anlamamız gereken ders şudur. Allah katındaki değer kiloyla, boyla, renkle, servetle, makamla, elbiseyle, arabayla, evle ölçülmez. Allah katındaki değer imanla, sadakatle, teslimiyetle ve salih amelle ölçülür. Aynı şekilde Bilal-i Habeşi'yi düşünelim. O toplumun gözünde köleydi, siyahiydi, fakirdi, zayıf görülüyordu. Ama Allah katında öyle bir makama ulaştı ki Peygamber Efendimiz onun cennetteki derecesinden haber verdi. Demek ki insanı yükselten şey dışarıdan görünen etiketler değildir. İnsanı yükselten şey Allah'a bağlılığıdır. Kardeşlerim, insan bazen çok şey bildiğini zanneder. Çok dil bilir, çok kitap okur, çok yer gezer, çok para kazanır, çok diploma alır. Bunların hepsi dünyada faydalı olabilir. Ama iman yoksa bütün bu bilgiler insanı ebedi kurtuluşa götürmez. Kur'an bize dünyada kendini başarılı zanneden ama Allah'ın ayetlerini ve ahireti inkar ettiği için asıl kayba uğrayan insanlardan bahseder. İnsan çalışır, çabalar, üretir, kazanır. Fakat bütün bunlar Allah rızasına bağlanmadığında ahiret terazisinde gerçek karşılığını bulmayabilir. Bu yüzden hayatın ilk anlamı imandır. Ama nasıl bir iman? Sadece herkes inanıyor, ben de inanıyorum demek yeterli değildir. İnsan neye inandığını bilmeli. Rabbini tanımaya çalışmalı. Allah'ın isimlerini, sıfatlarını, kudretini, rahmetini, adaletini öğrenmeli. Kur'an'dan uzak kalmamalı. İmanını bilgiyle, tefekkürle ve ibadetle beslemeli. Çünkü bilinçsiz iman zayıflar. Sorgulanmamış, öğrenilmemiş, üzerinde emek verilmemiş bir iman hayatın fırtınaları karşısında çabuk sarsılabilir. İkinci olarak hayat ibadetle anlam kazanır. Allah'ın bize ihtiyacı yoktur. Bizim çokluğumuz Allah'a bir güç katmaz. Bizim malımız Allah'ı zenginleştirmez. Bizim makamımız, şöhretimiz, ünümüz Allah katında bir ihtiyaç değildir. Asıl ihtiyaç sahibi biziz. Dua etmeye, secde etmeye, Allah'a yönelmeye muhtaç olan biziz. İbadet Allah'ın bize yüklediği bir ağırlık değil, ruhumuzu ayakta tutan bir bağdır. Namaz bu bağın en güçlü göstergelerinden biridir. Sabah namazının 2 rekatı bile dünya ve dünyanın içindeki her şeyden daha değerlidir. Çünkü o 2 rekat insanın Rabbine yönelişidir. Allah'ım ben senin kulunum deyişidir. Peygamber Efendimiz kızı Hazreti Fatıma'ya çok büyük bir sevgi ve nezaketle davranırdı. Onu incitmez, ona değer verir, ona özel bir şefkat gösterirdi. Ama sabah namazı vakti geldiğinde onu ve Hazreti Ali'yi namaza kaldırırdı. Çünkü gerçek merhamet sevdiğini Allah'ın rızasına yönlendirmektir. Bugün
Biz bazen çocuklarımız uyanmasın, yorulmasın, rahatsız olmasın diye ibadeti ikinci plana atabiliyoruz. Oysa asıl kazanç Allah ile bağını erken yaşta kurabilmektir. Dünya işleri elbette önemlidir. Okul önemlidir, çalışma önemlidir. Ama Allah'a kulluk bunların üstünde bir değerdir. Üçüncü olarak hayat teslimiyetle anlam kazanır. Müminin tavrı şudur: İşittik ve itaat ettik. Bu söz düşünmeden yaşamak demek değildir. Elbette insan araştırır, anlamaya çalışır, hikmeti kavramaya gayret eder. Ama bir şeyin Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin öğüdü olduğu açıkça ortaya çıktıktan sonra mümine yakışan tavır teslimiyettir. Sahabe hayatında bunun çok güzel örnekleri vardır. Bir insan hakikati duyduğunda ben biraz bekleyeyim, biraz alışayım, biraz düşüneyim demeden hemen gereğini yapabilmiştir. Çünkü onlar için iman sadece söz değil, hayatı değiştiren bir karardı. Hayber günlerinde anlatılan bir olayda daha önce Müslüman olmayan bir köle Peygamber Efendimizin yanına gelir. İslam'ın özünü öğrenir, iman eder ve hemen ardından şimdi ne yapmam gerekir diye sorar. Kendisine o gün şartlarında ne gerekiyorsa söylenir. O da tereddüt etmeden yerine getirir. İşte teslimiyet budur. Allah'ın yolunda insanın kendini ertelemeden ortaya koyabilmesidir. Ama burada çok önemli bir nokta daha var. Ahlak. İman var, ibadet var, teslimiyet var. Fakat ahlak yoksa büyük bir eksiklik var demektir. Müslüman bulunduğu yerde en güvenilir insan olmalı. İnsanlar onun elinden, dilinden, ticaretinden, sözünden emin olmalı. Hiç kimse bizim için namaz kılıyor ama yalan söylüyor dememeli. Oruç tutuyor ama insanları aldatıyor dememeli. Müslümanım diyor ama kul hakkına dikkat etmiyor dememeli. Çünkü güzel ahlak imanın dışa yansımasıdır. Peygamber Efendimiz yüce bir ahlak üzerindeydi. Onun ümmeti olduğunu söyleyen insan da ahlakıyla örnek olmaya çalışmalıdır. Kardeşlerim, dünya hayatı çok kısadır. Ahiretle kıyaslandığında sanki bir akşam vakti ya da kısa bir sabah zamanı gibidir. İnsan bu kısa ömrü neye harcadığını iyi düşünmeli. Mal gelecek, gidecek. Şöhret parlayacak, sönecek. Beden güçlenecek, zayıflayacak. İnsanlar sevecek, unutacak. Ama Allah için yapılan hiçbir şey kaybolmayacak. O halde kendimize şu soruyu soralım: ben hayatımı ne ile anlamlandırıyorum? Sadece kazanmakla mı? Sadece gezmekle mi? Sadece insanların beğenisiyle mi? Sadece dünya hedefleriyle mi? Yoksa imanımla, ibadetimle, Kur'an'la bağ kurmamla, Allah'a teslimiyetimle ve güzel ahlakımla mı? Gerçek anlam burada saklıdır. İnsan Allah'a yöneldiğinde hayat sıradan olmaktan çıkar. Nefes ibadete dönüşür. Emek bereketlenir. Kazanç helalleşir. Aile huzur bulur. Kalp sükunete kavuşur. Ölüm bile bir yok oluş değil, Rabbine kavuşma kapısı olur. Rabbim bizi imanını koruyanlardan eylesin. Kur'an'ı okuyup anlamaya çalışanlardan eylesin. İbadetini ihmal etmeyenlerden eylesin. İşittik ve itaat ettik diyebilen kullarından eylesin. Ahlakıyla insanlara güven veren, diliyle kimseyi incitmeyen, eliyle kimseye zarar vermeyen müminlerden eylesin. Allah bize helalinden kazanmayı, helal yerlere harcamayı, ailemizle huzur içinde yaşamayı ve huzuruna yüz akıyla çıkmayı nasip etsin. Allah'ın selameti, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.